Bize Kur'an'dan etkilendiğin şöyle 3 tane sure sayar mısın? Sayamam. Vallahi sayamam. Gençlik olarak böyle şeyler bitmiş durumda. Peki sen bir Allah'a da mı inanmıyorsun? Ya karışık ya oralar. Ben de tam bilmiyorum. Kur'an'dan bildiğin 3 tane sure ismi sayar mısın? Bilmiyorum abi. Müslüman mıyız? Sözde Müslümanım. Din bir afyondur biliyorsun. Yani ne diyor Lukat'ta afyondur aslında din. Din de hikaye. Kur'an'dan sure sayabiliriz herhalde gibi geldi de. Biz insanlar tam aklıma gelmedi ama. Kur'an'dan etkilendiğin 2-3 tane sure bize sayabilir misin? Namaz kılıyor musun? İlla namaz mı? Müslüman mısın? Hamdolsun. Kur'an'dan etkilendiğin 3 tane sure ismi sayabilir misin? Ya şimdi Müslümanım evet ama yani o kadar Kur'an'la okumadım. Yani hiç kimse daha önce böyle oturup Kur'an falan incelediğini düşünmüyorum. Kur'an daha yani değiştirildi diye ben şey yapıyorum. Dizi film elbet izlemişsindir. Aynen. Böyle beğendiğin, seni etkileyen 3 tane dizi sayabilir misin? Gattar, Çukur, Poyraz Karayel. İçeriklerine böyle hakim misin? Tabii ki. Ne mesela? Evet. Gattar'ın mı? Gattar'ın işte seri katilli bir olayı var. Çukur'un mahalleyi koruma, aile. Ondan sonra Poyraz Karayel'in de aşklı bir şey. Sana bir sorum daha var. Dizileri saydın, içeriklerine bir hakimsin, hiç sorun yok. Bir de bize Kur'an'dan etkilendiğin şöyle 3 tane sure sayar mısın? Sayamam. Nasıl sayamam? Vallahi sayamam. Müslüman mısın? Değilim. Değil misin? Değilim. Neye inanıyorsun? Ben mi? Ben kadere inanıyorum. Yani öyle Kader- yaşayıp gidiyoruz yani. Gençlik olarak böyle şeyler bitmiş durumda. Ben de aynı. Ben de kendime hani bir şey demiyorum. Şurada 10 kişiden 2 kişi anca bilir. Böyle dediğiniz soruyu. Peki sen bir Allah'a da mı inanmıyorsun? Ya karışık ya oralar. Ben de tam bilmiyorum. Dizi filan izliyor musunuz? İzliyoruz, görüyoruz. En çok beğendiğin, seni etkileyen 3 dizi sayabilir misin bize? Kemal Sunal filmleri, Yeşilçam daha çok severim. Şener Şen olsun. O tür filmleri daha çok severim. Bir de başka bir sorumuz daha var yine günlük yaşantıdan ve hepimizin alakadar olması gereken bir soru. Seni etkileyen veya anlamını bildiğin 3 tane Kur'an'dan sure sayabilir misin? Kur'an'dan sure sayabiliriz herhalde gibi geldi de. Abi çok heyecanlandım şu anda, bir düşüneyim. Örneğin. Biz insanlar tam aklıma gelmedi ama. Hüseyin'e soralım. Sure ismi de olur. Mesela abi İhlas Suresi var. İhlas Suresi'nde Allah tektir, o samettir. Allah'tan yoktur. Hazreti yok karıştı. Hazreti Muhammed Karıştı sanki biraz. Beğendiğim bazı filmlerden önerebilirim. Mesela? The Blind Side diye kör nokta olarak güzel bir film vardı. Onu kesinlikle ben insanların izlemesini tavsiye ediyorum. Sonra tabii ki Ahlat Ağacı. Onu da tavsiye ediyorum. Müslüman mısın? Evet, Müslüman. Çok güzel. Kur'an'dan etkilendiğin 2-3 tane sure bize sayabilir misin? Kur'an'dan etkilendiğimi söyle. Şimdi İhlas ve Fatiha diyeceğim ama. Ama bak ben çok dizi de sayamadım, fark ettim. Şey olabilir. Beni çok etkileyen bir ayet söyleyebilir miyim? Tabii Geçen ki. gün hatta bir cenazede bulundum. Ecel geldiği zaman ne bir an ötelenir ne bir an geriye alınır diye bir ayet vardı. O beni o gün çok etkiledi nedense. Ama sure olarak ya evet tefekkür edip surelerin anlamlarını öğrenmek çok önemli. Çok fazla sure bilmediğim için beni çok etkileyen bir Evet. sure söyleyemeyeceğim ama tabii genel olarak hani İhlas olur, Fatiha olur, bunlar önemli sureler. İçerikleri biliyor muyuz, manaları? Evet. Biri Allah'ın büyüklüğüyle alakalı, tekliğiyle alakalı. Onları söyleyebilirim. Namaz kılıyor musun? Namaz kılmıyorum. Neden? Neden? Birazcık da Müslümanlığı benimseyiş şeklimle alakalı. Namazın neden olduğunu anladıktan sonra, asıl neden olduğunu anladıktan sonra bir Allah'a bağlılığımı temsil eden bazı aktiviteler yapıyorum ama bunun adına namaz denmez. Hani böyle klasik usul olarak namaz değil. Eyvallah. Ama böyle gönülden Allah'ı hissederek, onunla bağ kurarak yaptığım bazı meditasyon tarzı denebilir. Öyle aktiviteler var ama namaz olarak hayır, namaz kılmıyorum. Ben şeyi çok seviyordum şu Dağ filmi. Evet o çok güzeldi. Etkiliyor muydu? Evet güzeldi. Sana bir sorumuz daha var. Müslüman mısın? Hamdolsun.
Bize bir de Kur'an'dan etkilendiğin 3 tane sure ismi sayabilir misin? Ya şimdi Müslümanım evet ama yani o kadar Kur'an'la okumadım. Neden? Ya daha önce çok vaktim olmadı. Hamdolsun Müslümanım ama o kadar da yani şimdi Müslümanım diye sadece biz şeyde Müslümanız yani hiç kimse daha önce böyle oturup Kur'an falan incelediğini düşünmüyorum. Bence 80'ler vardı. Hayat Ağacı vardı. Ve ne vardı ya? Mesela Hanımın Çiftliği güzeldi. Mesela Bizimkiler dizisi vardı, çocukluğumuzun dizisi. Çok güzeldi ya. Neydi Şener Şen'le Türkan Şoray'ın oynadığı. Mesela orada bir susmuş karakteri var. Çok iyi. Orada bir tane bilgim var, okumuş. Diyor ki işte 20 sene sonra diyor her şey diyor cep telefonuna sığacak diyor. İşte herkesi diyor saatinden, telefonundan Ne? işte görecek diyor. Kimse inanmıyor. Abi şimdi bizler diziye hakimiz. Onunla yana hiç problem yok. Abi bir de bize Kur'an'dan bildiğin 3 tane sure ismi sayar mısın? Bilmiyorum. Nasıl ya? Bilmiyorum abi. Müslüman mıyız? Ya sözde Müslümanım. Bak doğaya inanıyorum. Yaratılışa inanıyorum. O farklı. O çok farklı. Din bir afyondur biliyorsun. Yani ne diyor? Lukatta afyondur aslında din. Yani onun için din çok ağır abi. Din de hikaye. Yani din hikaye derken inançları, inandığı mevzuları hikaye. İzlediğin 3 tane bize dizi sayabilir misin? Eski dizilerden olur mu? Tabii ki. Behzat Ç. Kurtlar Vadisi. Bir de 7 numara. Çok güzel. Bunların içeriklerine falan hakimsin. Yani Behzat Ç'ye baktığımız zaman kısaca bir Ankara Polisiyesi diyebiliriz. Zaten sloganları da bu şekilde. Kurtlar Vadisi baktığımız zaman mafya olarak özetleyebiliriz. 7 numaraya da baktığımız zaman öğrencilerin günlük dertlerini anlatan bir sitcom tarzı bir Türk dizisi diyebiliriz. Bir de bize Kur'an'dan etkilendiğin, beğendiğin 3 sure sayabilir misin? Kur'an'dan etkilendiğim 3 sure. Tevbe 60. ayet gerçekten etkileyicidir. Onun dışında yani açıkçası hani sayabileceğim çok fazla şey var. Bu konuda da zaten sık sık eğitim görüyorum, sık sık da açıp Kur'an'ı okuyorum. Ancak kamera karşısında insan gerçekten heyecan yapıyor. Bazen bizler böyle insanlara veya camiye giren bir adamı maalesef böyle biri dövüyor böyle. Amcalar çocukları kovalayınca biz küsüyoruz. Evet, onların yapmış oldukları yanlış bir şey. Ama şöyle düşünmek lazım. Bir insan kabre tek başına girecek değil mi? Müslüman da olsa veya Müslüman olmasa da. Artık o toprak üstüne atıldıktan sonra bizzat sen orada mesul kalıyorsun. Tabii ki herkesin gideceği yer topraktır. Orası bir garanti. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Günde yaklaşık 180 bin ila 200 bin insan ölüyor. Saniyede 3 insan ölüyor. Evet. Bak aslında seninle konuşmaya başladığımızdan beri aslında sayısız şekilde insan öldü. Tabii ki evet. Ben aslında seni böyle inanmış biri olarak kabul ettiğim için bunları anlatıyorum. Yoksa başlardım evrenin ispatı, Allah'ın ispatı. Aynen. Ama sen altyapıda bunlara inanıyorsun. Sadece artık Ya, gelen şeylerden dolayı evet, dile getiremiyorsun. Soğuma var. Hani soğuma var. Öyle söyleyeyim sadece. Ben de diyorum ki 3-5 kişinin yanlışından dolayı gel bundan soğumayalım diye. Ve gel baştan bir şehadet getirelim. Sen bir daha beni dinle. Bana güven. Öyle de olmasın ya. Hani birinin zoruyla olmasın. bu. Biri zoruyla değil. İstersen hiç Tabii yapmayabilirsin. o zor olarak değil de hani bunu kendi kendime yapmam daha makul geçer. Ama işte bunu geciktirmemek de lazım ya. Tabii ki orası da öyle. Ama elbet bir gün akıllanırız. İnşallah. Normal bir yaşantıya baktığımızda aslında günlük çok fazla şeyle alakadarız. Bizler Müslüman mıyız bu arada? Müslümansın. Müslüman olduğumuz için ve Müslümanlığın da gereklilerinden olan bir Kur'an-ı Kerim var. Kısacası ben bir dizi kadar veya ben cebimdeki herhangi bir telefon kadar Allah'ı tanımazsam ve onun yollarını araştırmazsam nasıl olacak? Bir Müslümana yakışıyor mu? Yakışmaz tabii. Değil mi? Yakışmıyor. Aslında biz bir dizi kadar, bir telefon kadar Allah'ı tanıyabiliriz. Ve bu tanımada nasıl olacak? Hemen yanı başımıza duran bir Kur'an ile. Evet. Şimdi muhtemelen öğrencisiniz. Lise mi, üniversite mi? Lise. Lise. Çok güzel. Hepimiz lise okuduk. Mesela ben şu an hala üniversite okuyorum. Ve benim o üniversite sınavına hazırlık sürecimde benim belli başlı kaynaklardan destek almam gerekiyor. Ne gibi? İşte YKS için test kitabı veya konu anlatımı, bunlara ihtiyacım var. Neden? Çünkü benim gireceğim bir sınavda orada neler anlatılıyor ve neler içerikler var diye benim ondan hazırlık yapmam lazım. Doğru mu? Doğru. Aynı onun gibi de dünyada nasıl bir sınav varsa ve benim 60-70 senelik hayatımı etkileyecekse ben ona bir hazırlık yapıyorsam aynı şekilde de bir sonsuz ahiret var ve onun da hazırlık için gerekli bilgiler, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hepsi bir Kur'an-ı Kerim'in içinde yazıyor. O yüzden aslında günde belki biraz daha olsa bakıp okumamız gerekiyor. Aslında bizim kainata geliş amacımız biraz daha hem Allah'ı tanımak
bize vermiş olduğu şeylerin şükrünü eda edebilmek. Aynen. Bunlar da neyle yapılabiliyor? İşte bir başın secdeye gitmesiyle veya bir elin açıp dua edilmesiyle. Çok özür diliyorum böldüm. O işte alnın secdeye gitmesinde beynin farklı loblarının enerjisel olarak etkileştiğini biliyorum. Hareketlerle Allah yazdığımız o her hareketin bir manası olduğunu biliyorum. Günde 5 sefer namaz kılarken 5 sefer abdest almanın o enerjiye iyi geldiğini, suyun enerjiye geldiğini iyi biliyorum. Çok da bilmiyor da olabilir. Şimdi estağfurullah biliyorum demek. Yok ya zaten çok senin haklısın aslında değil mi? bu yok açıkça söylemende hiçbir beis yok da aslında birçok noktaya kadar gelmişsin. Kalenin önüne kadar gelmişsin, aslında bir gol atman kalmış. Yani aslında en basiti bir seccade serip namaz kılmak kalmış. Bizden istenen belli, yarar belli. Ama neden illa bu şekilde olmalı? Bu inat olarak değil, yanlış anlamayın. Tabii ki namaz da çok değerli. Aynı şekilde namaz hareketleriyle beraber evet. Ama acaba Allah'a farklı bir yolla, farklı bir ibadet şekliyle de yaklaşabilir miyim? İlla namaz mı? Beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler diyor. Sana dediği Efendimiz. Şimdi Efendimizin hayatına baktığımızda namaz var mı? Kesinlikle. Belli bir dönemden sonra, namaz farz olduktan sonra hayatında sürekli namaz var. Aslında rol model olarak gönderilmiş bir Efendimiz var. Evet. Ona bakarak bile ya bu namaz gerçekten kılınmalı diyebilir insan. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Biz Müslümansak ve bizim de inanmış olduğumuz bir ahiret günü var. Öyle olduğundan dolayı da bizler o inandığımız Kur'an'ı, inandığımız şekilde içeriklerini bilerek ve namazda uygulayarak yaparsak aslında iş bitmiş olur. Anlatabildim mi? Mesela etkilendiğin ayeti söylemen veya bildiğin sureleri söylemen çok güzel ama gerçekten asıl yaratılma amacımız Allah'a şükredip buna kulluk edebilmek. Tabii ki okumak aynı şekilde, çalışmak aynı şekilde, Okumak, doğru para söylüyorsun. kazanmak aynı şekilde. Bunlardan yana hiçbir problem yok. Ama bizlerin hayatında İslamiyet temelde olması lazım. Üstüne sonra da dünyayı inşa etmek lazım. Ama bizde maalesef biraz yer değiştirmiş bu. Kesinlikle ben önce Kur'an'ı birazcık daha iyi anladıktan sonra bir şeylere başlamak, bir şeyleri daha da benimsemek. Bunun için aslında çok bir zaman yok. Günde yaklaşık 180 bin ila 200 bin insan ölüyor. Saniyede 3 tane insan ölüyor. Bu benim kafamdan uydurduğum bir sayı değil. İnternette yazan resmi veriler. Gerçekten belli başlı şeyleri yapmak için hayat çok kısa. Ben geçenlerde kabir ziyaretine gittim. Kabir ziyaretine gezerken bir baktım ya 23 yaşında kabir var ya. Ya ben dedim ki ya bu yaşta ölünüyor muymuş? İnsan aklen biliyor ama kalben hissedemiyor. Ve gerçekten de 23 yaşında, 20 yaşında veya kaç yaşındaysan aynı şekilde ölme ihtimali çok yüksek. Belli başlı şeyler başa gelmeden hazırlık yaparsak en iyisi bizim için. Doğru söylüyorsunuz ama dediğim daha önceki söylediğim gibi hani bazı şeyleri de benimseyip yapabilmek de önemli, bilinçli bir Kesinlikle. şekilde. Takdir edersiniz ki Kur'an'ı tefekkür etmek de hiç kolay bir iş değil aslında. Böyle kitap okur gibi okumak. Bin bir mana, ne manalar. Ben hastalandığımda nereye giderim? Bir Doktora doktora giderim, hastaneye giderim. Aynı bunun gibi de yerler var. Mesela hayalhanem onlardan bir tanesi. İnandığımız Kur'an'ı okumasak olur mu? Ya okumasak olmaz tabii ki ama şimdi çevrildiği için doğru olduğunu pek emin değilim. Aslında bizlerin bir Müslüman olarak o Kur'an'ı araştırması veya okuması veya anlaması gerekiyor. Kur'an daha bir yani değiştirildi diye ben şey yapıyorum. Ki benim babaannem zaten 7/24 bana şey verdiği için yani biliyorum birkaç bir şey. Aslında Kur'an değiştirilmedi. Ondan önceki gelen büyük kitaplar değiştirildi. Yani bilmiyorum, Kur'an Türkçe'ye hala- çevrildiği için pek şey yapamıyorum. Bizim de zaten şu an çıkmış olduğumuz yol da biraz onun için, yani buraya gelip insanlara biraz daha bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler dünyalık yaşantımızda filmden, diziden, telefonun markasından, modeline kadar, hafızasına kadar birçok şeyi ezberliyoruz, birçok şeyi biliyoruz. Ama iman ettiğimiz Kur'an'ı ya okumuyoruz, okusak da Maalesef. manasını maalesef bilmiyoruz. Maalesef. Aslında bir Müslümana bunlar yakışmıyor. Tabii ki. Burada yerimiz de var ata, hayalhanem diye. Çetin Emeç Bulvarı'nda. Bir gün çay kahve içmeye beklerim. Bu meseleleri Umarım. konuşuyoruz, muhabbetler ediyoruz. Yayınlıyoruz müsaadenizle. Nerede abi? Hayalhanem YouTube'da. Bu röportajı yayınla. Yayınlayabilir miyim? Tabii yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Müsaadenle yayınlıyorum. Tabii ki. Yayınlıyoruz müsaadenle. Tabii. Yayınlıyorum Görüşürüz. müsaadenle. Sağ ol. Tabii ki. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.